Merhaba, Doktor Koray Erdoğan, Asmet Klinik İstanbul. Bugün Özgür Bey ile beraberiz. Özgür Bey benim 1,5 yıl önce operasyon yaptığım bir hasta. 4000 greft ekmiştik galiba, değil mi? Doğrudur hocam. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Galiba önlere ektik, biraz da tepe bölgenize Evet, ektik. biraz da arkaya. Finaset kullanmadınız Kullanmadım, hiç. hiçbir şekilde Tamam. ilaç kullanmadım. Nasıl bir deneyimdi? Memnun musunuz efendim sonuçta? Yani final deneyimimi söylemek gerekirse şu anda çok mutluyum. Hiç tahmin edemeyeceğim derecede bir sonuç elde ettim. Öyle mi? Hayata bakış açım değişti. Her şey çok farklı bir yere geldi desem yeridir çünkü biz erkekler için hani saç, sakal başka da bir şeyimiz yok. Tek aksesuarımız Evet, neredeyse. saç olmadan önce daha farklı bakıyordum yani. Uzun süredir görüşmediğim kişiler, daha doğrusu uzun süredir tanıdığım ama 1-2 senedir görüşmediğim kişiler baktığımda böyle yüzüme bakıyor, sen kimsin falan diye böyle. İnsanlar tanıyamıyorlar Şöyle bir beni. durum, ben onu mesela hastalarıma çok söylüyorum. Yani sende bir değişiklik var. Hani direkt saç ektirmişsin demiyorlar ama. Evet. Ya bir gençleştin, kilo mu verdin? Evet, bir kilo şey mu mi verdin, yaptın? kilo mu aldın, sana ne olmuş acaba olmuş, falan öyle diyorlar bir ama konu hiç saça gelmiyor. O şekilde sürekli bir şey alıyorum yani, hep pozitif yönde tabii bu. Ben de saç ektirdim falan diyorum. Hadi ya nasıl yani, Allah Allah nasıl, var mıydı yok muydu senin saçın, hatırlayamıyoruz falan diyorlar. Değil mi? İnsanlar dikkatli bakıyorlar, yok mümkün değil diyorlar. Çok bir dökülmeniz de yoktu sizin aslında, yani komple bir boş değildi. Bir ön bölgeleriniz de vardı, Evet. bir tepe bölgeniz de vardı. Evet. Süreç nasıl geçti? Yani hani insanlar sonuçta bu videolardan bilgi alıyorlar. Evet, ben de bu videolardan çok bilgi aldım. Öyle mi? Evet. Peki bir gün var mıydı işinize? İnşallah ben de bir gün böyle bir video yaparım diye. Yani gerçekten vardı ama bu kadar sağlam bir şey olacağını ben de tahmin etmemiştim ama demek ki bekleyince hepsi oluyor. Her şey demek ki sonuca ulaşıyormuş. Bunu siz söylüyordunuz ama tabii insan yaşamayınca anlamıyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Saç satmıyoruz, yani sonuçta bir işlem yapıyoruz. Bunun karşılığında para alıyoruz. Aslında deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi değerlendiriyoruz. Yani Evet. onun için mesela büyüme oranı her hastanızda aynı olmayabilir. Böyle güzel sonuçları, sizin gibi sonuçları paylaştıkça insanlar bazen beklentileri yükseliyor doğal olarak. Ama her hastada da aynı yoğunluğu, aynı sıklığı yakalayamayabilirsiniz. Burada hani ben kendim için değil, genelde hani bu işi yapan değerli meslektaşlarım için doktorunuza güvenin. Yani bazı saçlarda hakikaten istediğiniz sıklığı yakalamak için ikinci bir seansa ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu aslında yapılan işin kalitesiyle alakalı bir şey değil. Bizim de bilemediğimiz, yani ben 21 yıl oldu bu sektörde çalışalı. Benim de bilemediğim faktörler var. Yani bazen bakıyorsunuz her şeyi dört dörtlük kişinin. Saç kalitesi de güzel, işte mikroskopine bakıyorsunuz, terojen oranı düşük. Hastanın sağlık durumu iyi, herhangi bir sigara kullanmıyor, tansiyon hastası değil, herhangi bir şey problemi yok. Donörüne bakıyorsunuz, coverage value'larını hesap ediyorsunuz, her şey dört dörtlük. Ama bazen sizin de kontrol edemediğiniz büyüme oranlarının düşük olduğu hastalar olabiliyor. Burada yapmanız gereken şey, doktorunuza, güvendiğiniz insana güvenin. Bu ben olurum, başka meslektaşım olur. Bir şans daha verin, o ortamı toparlamak için o insanlara ikinci bir şansı verin. Daha güzel olması için onlar da, çünkü kim istemez ki hastası mutlu olmasın. Biz hepimiz hastamız mutlu olsun. Ben burada, mesela siz bugün geldiniz böyle pozitif enerjinizle. Benim de enerjim pozitif oldu yani. Biz hepimiz isteriz. Bunun çünkü maddi bir karşılığı yok, şu mutluluğu. Doğru. Bu anlattıklarınızın, o enerjinizin, neşenizin, kliniğin havasını değiştirdiniz. Öncelikle Yani çok teşekkür etmek Ben istiyorum teşekkür size. ederim. Ben de zaten buraya mutluluğumu paylaşmak için geldim. Yani yoksa yapıldı, işlem bitti, her şey tamamlandı. Ama bu mutlulukta sizin çok büyük payınız var. Çok teşekkür Bunun ederim. için teşekkür etmek için geldim. Gerçekten birçok şey böyle insanın hayata bakışına kadar değiştiriyor yani. Biz Değil mi? erkekler için çok önemli bir şey. Yani ben de videoları izleyerek bazı şeylere ikna oldum. Yani ikna olmak üzere olan insanların da ikna olmasını gönül rahatlığıyla böyle tavsiye ediyorum burayı. Buradaki süreç de çok iyiydi. En önemli konu hijyen. Bence bu pandemi sürecinde de siz buna çok önem verdiniz. Benim kadar titiz bir insan bile böyle odasında yalın böyle şeysiz terliğini giymeden bile gezmişliğim oldu yani. O anlamda da çok güzel, sonuç da gayet güzel. Yani burada bütün tecrübelerim gayet iyiydi. Ben düşünen herkese burayı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sonucunuzu da teşekkür göstereyim ediyorum, tabii ki. insanlara. Biraz size daha yakın geleceğim. Onun için Tabii ki. maskemi taktım. Tabii ki. Önce isterseniz, tabii şu ön kısım gayet güzel gözüküyor. Biz artık videolardan ezberledik hocam. Herhangi bir ilaç da kullanmadığınız için Hiçbir şey kullanmadım. büyüme oranınız da gayet başarılı. Yani her sonuç mutlaka ilaca bağlı değil. Bir de arkanızı gösterebilir miyim, donör bölgenizi? Donör bölgeniz zaten 4000 greft aldık ama hiçbir şey alınmamış gibi. Son derece güzel gözüküyor. Zaten güzeldi. Bir başınızı geriye doğru verebilir misiniz? Tepeniz de gayet iyi durumda.
İyice başınızı geriye verebilir misiniz? Şöyle geriye doğru yatırıp. Valla çok güzel ve çok da doğal gözüküyor, açık söyleyeyim. Elinize sağlık hocam. Ben çok teşekkür ediyorum Ben size. teşekkür ediyorum. Kabul ettiğiniz Her şey bu için. videoyu, insanlarla paylaştığınız, bazı diğer hastalarım size destek olmuştu. Evet. Şu anda siz de bu videoyu izleyecek diğer insanlara destek oluyorsunuz. Evet. Size de bu vesileyle teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Elinize ediyorum. sağlık. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.